franka böyle bir araba gerçekten hiçbir şey. Bak 8500 franka satılıyor bu ve İsveç tankeri. Volvo'ya bakalım. Fark var. Şunun duruşuna bakarsan aradaki farkı görebilirsin. Çok fark var. Kafama yatmıyor değil. Tam bir kulağımı çınlıyor ama. Audi ya. Üf. Hangisi? Baksana bak. Abi zaten bu araba. Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. İsviçre'de ikinci el araba fiyatlarına bakacağız. Şimdi benim önceden bir oynatma listesinde zaten kendiniz de görebilirsiniz. Bir doğa vlogum var. O doğa vlogu 4 videodan oluşuyor. Normal şartlarda ona devam edecektim ama özelde ve yorumlarda aşırı şekilde talep var. Sizin istekleriniz ve talepleriniz doğrultusunda ben yeni içerikler sizin için üreteceğim. Hadi başlayalım bakalım burada fiyatlar nedir, ne kadardır hepsine bakacağız ve birinde İsviçre birinde Türkiye kıyaslaması olarak arabaların fiyatları gelecek. Haydi başlayalım. Let's go. Burada occasion var zaten, ikinci el olduğu belirtiyor burada. Gri renk, otomatik, 160 binde, 5900 frank. Yaşlı arabası diyelim buna. Bu da aynısı. Tek farkı bu benzinli, o dizel araba. Bu benzinli arabalarda daha kısa ömürlü oluyor. Piyesi daha yüksek. Onunki piyesi daha düşük biraz daha. Dizeldir. Fiyatları aynı. Aynı olmasının sebebi bunun ömrü kısa, onun ömrü uzun. Başka bir fark yok. Burada da minik bir arabamız varmış, küçük. Bu hangisi? Volkswagen Polo 60 Trendline. Bu 101.000 kilometrede, piyesi 60. Yani biraz bu işe git gel arabası İsviçre'de daha çok. Bunun hepsi eski ya, biraz lükslere bakalım bence. Biraz daha güzel arabalara bakalım. Bu da Volkswagen Golf 1.4 motor gücünde. 100.000 kilometrede, 125 PS benzinli. MFK'sı daha yeni yapılmış. MFK'sı yapıldığı için bir tık daha pahalıya veriliyor. Gel şuradakine bakalım. Biraz lüks arabalara bakalım ya. Daha güzelleri. Ve İsveç tankeri Volvo'ya bakalım. 2.4 motor. Bu da ikinci el aynı şekilde. 175 beygir. Otomatik dizel. 2010 model. Bence gayet makul bir fiyat. 8300. 8300 alınır ki zaten burada araba aldığınız zaman MFK ile alıyorsunuz. Birazdan size o MFK'dır. Bu satın alım süreçleridir. Hepsini anlatacağım birazdan. Bu da 7500'e. Peugeot 308. Otomatik benzin. 94.000'de. Burada da bir Mercedes'imiz var. İkinci el araba. 204 beygir gücünde. Dizele göre bence çok güçlü bir araba. 2013 model. Fiyatı 11.900 frank. Kolay bir şekilde burada alabiliyorsunuz. Türkiye'de olsa belki bu milyon dolarlık arabadır yani. Alamazsınız. Aynen. Alamazsınız. Bu da biraz daha farklı. Mercedes-Benz A serisi bu. 2011 modellerini kullanmıştım. Çok kötüydü. Bu sonradan bu araba bayağı bir düzeltti kendini. Bayağı bir toparladı kendini. Bu da 2017 model. 122 beygir gücünde. Buna göre biraz daha düşük bir beygir gücü var. Bu benzinli ama. Benzinin 122 beygiri bence bunun 200 beygirine bedel. Çünkü güçlü araba. 2025'te daha yeni MFK'sı yapılmış. Yani şimdi kameramı bakayım da bir şunun duruşuna bak kardeşim. Ya çok fark var. Şunun duruşuna bakarsan aradaki farkı görebilirsin. Çok fark var. Mercedes-Benz C200 Caprio araba. Üstü açılıyor ve tek kapılı. Az öncekinden birazcık daha farklı. 135.000'de beyaz renk, otomatik benzin. 2017 model 19.800. Araba zaten yeni, eski de değil. Bence gayet de güzel bir araba. Alınır bence. Fiyatının pahalı olmasının sebebi ise üstü açılıyor ve gördüğüm kadarıyla aynen full segment, yani araba full artı full. Gerçekten içine baksana. Ay ne araba. Bir şey olmaz. Gel diğerine bakalım. Burada da bir Mercedes daha var. Mercedes-Benz E350. Bu da dizel araba. 258 motor. 258 bence gayet de güçlü bir motor. Otomatik. Station paket. Aile arabası. Zaten İsviçre'de genelde arabaların hepsi station, yani arkası kesik oluyor. Ya da hatchback oluyor. Audi Q5 tam hayalimdeki araba. Ben Jeep hastası bir insanım. Jeep tarzı arabaları kullanmayı çok seviyorum. Bu da dizel, otomatik. 2009 model. Modeli biraz eski. Ki bunun MFK'sı 2023. 2 sene üzerinden geçmiş. Zaten İsviçre gibi ülkelerde 4 senede bir MFK yapılıyor. O yüzden çok sıkıntı değil. 10.900 frank. Sanki bunu alacağım gibi. Kafama yatmıyor değil. Tam bir kulağımı çınlıyor ama. Dur buna birazdan ben bakacağım. Audi ya. Üf. Hangisi? Baksana bak. Abi zaten bu araba. Burada da bir Audi var. Audi 100. 2.2 motor. Bu da benzinli. 142.000'de. 1985 model. Araba 40 yaşında. Bayağı eski. Eski arabalar daha çok değerli oluyor İsviçre gibi ülkelerde. Tabii ben dışarıda gezerken sürekli görüyorum. İnsanlar arabayla geçiyor. Eski tarz, eski model 1980, 1960 arabalarla geziyorlar. Burada çok fazla talep var o arabalara karşı. Öyle olmasının sebebi ise çok lüks arabalar var bu ülkede. Hemen hemen herkesin lüks arabaları var. Kimse bu ikinci el ucuz arabaları kimse kullanmıyor. Herkes sıfır araba alıyor. Çünkü alması gerçekten çok kolay ve çok basit. Bu sebepten ötürü insanlar genel olarak bu tarz eski araçları kullanma isteği var onlarda. Öyle geldi öyle gidiyor.
Burada da bir Mini Cooper var. Bu da benzinli. 2014 model. Bunun da MFK'sı hemen hemen yeni yapılmış. 7500 frank. Tam bir kadın arabası. İsviçre'de bu tür küçük arabalar daha pahalı oluyor. Çünkü İsviçre gibi bir yerde park etme problemi var. Şu problem var, bu problem var. Dar sokaklardan geçiyorsunuz. Rahatlık sağladığı için daha pahalı oluyor bu tür arabalar. Şurada daha çok araba var. Daha çok gezeceğiz. Aa lan ben bu arabayı hiç görmedim ha. Baksana. Oha. Cumhurbaşkanlarla büyük arabalarda. Cumhurbaşkanları zaten Cumhurbaşkanları büyük iş adamları bu arabalara biniyor. Baksan şu tekerleğin kalınlığına bile baksan var ya, tamamdır araba dersin zaten. Bak 8500 franka satılıyor bu. Otomatik benzinli 2011 model. Abi çok iyi. Baksana arabanın içi zaten full artı full. Aşırı iyi. Aşırı iyi. Gerçekten aşırı iyi. Bu arabanın içinde oturunca kendini üst düzey bir insan kategorisine bence koyabilirsin. Abi efsane ya. Baksana. Yani bir 8500 fiyata. Hiçbir şey. Yani bu arabayı alırsın, zevk niyetine kullanırsın. Vallahi alırsın, zevk niyetine bu arabayı kullanırsın. Hiçbir şey ya. 8500 franka böyle bir araba gerçekten hiçbir şey. Baksana arabaya. Soru sorabilir miyim? Tabii. Şuradaki 22, 23, 24 diyor. Onlar ne? Aa şunlar mı? Evet. Şunlar linyet oluyor. İsviçre'de her sene için bir tane linyet takıyorsun. Yani otobanların geçiş ücretleri. İsviçre'de bu çok ucuz. Senelik 40 frank veriyorsunuz ve 40 frank bence İsviçre'nin bütün otobanlarını kullanmak için hiçbir şey. Ama tabii takmak zorunlu. Polis görürse 250 franka kadar cezası var. Eskiden linyetler tek parça halinde oluyordu. 2-3 araba kullanan kişiler linyeti her seferinde hangi arabada kullanıyorsa ona yapıştırıyordu. Ama artık öyle bir şey yok. Bak sen de göster. Adamlar hepsini öyle kesikli yapmış ki tek seferde çıkartıp yapıştırmayasın. Akıllı ülke burası. Sen büyüyünce araba mı olacaksın Çen? He? Sen büyüyünce araba mı olacaksın Çen? 2008 modeli bu da. Chevrolet Matiz. Büyüyünce şu kamyonet olacak. Şöyle hangi model? Bu model mi olacak? Bu modeline geçecek. Sanki o Mercedes gibi de neyse. Ya her neyse. Şimdi zaten bu Chevrolet aslında son zamanlarda şey yaptı. En son galiba yanlış bilmiyorsam Cruise'u üretti. Cruise'dan sonra artık araba üretimini bıraktı. Ferrari tarzı lüks yarış otomobilleri üretmeye başladı. Şu anda Chevrolet'lere bakıyorum. Abi efsane şeyler üretiyor adamlar. Garaj bu kadar. Bir bakalım başka garajlar varsa onlara da bakacağız. İsviçre'de senelik ortalama 850 bin adet ikinci el araç satılmaktadır ve insanlar burada 5 ila 7 yıl arasında araba değiştiriyor sürekli. Çünkü bir yerden sonra artık açık söyleyeyim insanlar sıkıldığı için araba değiştiriyor burada kardeşim. Arabası eskidiği için falan değil. Çünkü seçenek var abi, seçenek var. Alması kolay, alması basit. Araba alırken iki seçenek var. Birinci seçenek direkt elden gidip aldığınız arabalar. Birisi de bu şekilde garajdan aldığınız arabalar. Garajdan aldığınız arabalar bir tık daha pahalı oluyor. 1000 frank ile 2000 frank arasında daha pahalı oluyor normal piyasa fiyatına göre. Ama elden aldığınız zaman piyasa fiyatı neyse ona göre fiyat biçiliyor. Ona göre arabanızı satın alıyorsunuz. Bu bence bir yandan daha iyi ama farkları şudur. Garajdan aldığınız zaman garaj size birçok konuda daha garanti veriyor. Arabanın herhangi bir şey bozuk çıkar sonradan fetrakta yani sözleşmede yazmayan bir şey bozuk çıkar. Garaj size bunu yapar. Vitesi bozulur, başka bir sıkıntı olur, motorunda bir sıkıntı olur. Onlarda bir sıkıntı olduğu zaman genelde bir sene civarı garanti veriyor. O bir sene içerisinde herhangi bir sıkıntı olduğu zaman garajınıza gelebiliyorsunuz. Ama elden aldığınız zaman internet siteleri üzerinden mesela Autoscout var, Carforme var, Facebook üzerinden var. Bu tür alışverişleri yaptığınız zaman o halde herhangi bir garanti yok. Çünkü niye? İsviçre'de ne yaparsanız yapın her şey kağıt üzerinde. Benim sözüm, senin sözün o kadar değerli değil açık söyleyeyim. Kağıt üzerinde ne yazıyorsa odur. Bu ne ses? Kamyon geçti. Tamam bip yapayım. Küfürde bip yapıyorum. Bu ne bip? Bu ne bip? İsviçre'de ikinci el araba alırken bunlara kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi MFK. MFK yaptığınız zaman bildiğiniz Türkiye'deki bu servis kontrolüdür. O servis kontrolünde mesela arabada herhangi bir sıkıntı var mı, kırık var mı, çıkık var mı hepsini baştan aşağıya kontrol ettiğiniz bir sistem MFK. İsviçre'de çokça tercih edilen bir şey bu MFK. İkincisi ise kilometre kontrolü. Kilometre kontrolü bu ülkede çok sık rastlanan bir problem değil aslında. Hani geriye sarma olayı çok fazla yok ama yine de yapmakta bir fayda var. Ne olur ne olmaz. Üçüncüsü ise kaza geçmişi. Kaza geçmişinden kastım daha çok probate site. Probate site dediğimiz şey deneme sürüşleridir. Burada garajda bir araba alırken herhangi bir kaza geçmişi var mı, herhangi bir problemi var mı, bir sıkıntısı var mı bunları deneme sürüşünde siz tespit edebiliyorsunuz. Dördüncüsü ise servis kayıtlarınız tamam mı, değil mi bunları kontrol ediyorsunuz. Yağ basıncı ne kadar, lastik durumları nedir, arabanın motorunda sıkıntı var mı, yok mu bunların hepsini kontrol ettiğiniz bölüm. Evet ikimizin de yani kameramanımın da ve benim de karnımız acıktı. Burada Migros var. Migros restoranı var. Orada gidip biraz yemek yemek istiyoruz. Yok ya. He? Ben karnım belki acıkmadı. Benimki acıktı. Ben konuşuyorum. Sen konuşmuyorsun ki. Söylüyor ya. Acıkmasa da acıktım artık. Öde.
Hı? Ne Oha. bir saatte elimde tutuyorum o kamerayı. O zaman Diyeceksin. yemeyelim ya boş ver. Ben doydum şu anda. Sıkıntı yok Keke ya. Ben senin o güzel yüzün için yaptım zaten. Eyvallah sağ olasın. Hesap sen ödüyorsunuz. Biraz kameralara oynamak lazım. Görükmesem de oynamak lazım. Öyle öyle. Haydi gidelim. Nere? Migros'a? Allah Allah. He. Yani sen benim Migros'a mı layık görüyorsun? Yani İsviçre'de daha lüks bir şey yok bence. Var var. Neresi var? Var da işte sen gücün yeter. Peki Migros'ta ne yapmayı düşünüyorsun? Videodan eksik kalan yerler var mı? Oraya koyacak mısın? Migros'ta evet biraz orada anlatım yapacağım. Garajda anlatmak isteyip de anlatamadığım bazı şeyler var. Arkadaşlar ben onları anlatacağım. Migros'ta %1% şarjın var. %1% aynen şarjım var. Kapanacak. Bakalım nereye kadar bizi atar. Lafım kesildiği anda bilin ki video bitmiş yani. Beni gösterme. Abi beni çekme. Kameramanımız yani benim yakın dostum Cemal. Kendisi çok değerli. Eşinden korktuğu için kendi çıkartmıyor. Kardeşim şimdi dize bir kere höt diyor dizlerimin bağı çözülüyor ayağa bile kalkamıyor. Tabii normalde insan biraz eşinden aslında korkmak değil de saygı diyelim biz buna. ben Eşin izleyecek bunu. Yok. Saygıya geç ben korkuyorum. Help me. Help me. Her gün işkence görüyorum arkadaşlar. Gerçekten görüyorum. Ama zor ya vallahi. Hamilelik bahanesiyle yapmadırmadı bir şey kalmadı. 2 tokat bir sille her gün. Gerçekten Abo. babasıyla aynı da. Tokat'ta sille yok ya. Bence sille daha da böyle yumuşak tarzı ya da böyle nasıl diyeyim sıyırıyorsun ya vururken çap diye. Biraz Emrah moduna girmem lazım. Emrah. Yo moda girsen daha çok ezer. Vur amca. Sen de bana vur amca. Bir sen kaldın. Sen de vur amca. Dişimi atma hayvan gibi güldüm. Arabaya yol veriyoruz. Yol veririz kardeş. Yol almayız. Hay ne zalime. Dalga geçme lan. Yok Beni kardeş kötü ya. düşürmeye çalışıyorsun bak yapma böyle şeyler. Tamam görükmeyebilirim. Biraz beni övsene hatta hiç beni övmüyor ha. Öveceğiz de bir dakika sen orada çıktım çıkmadım Bilgiye bilmiyorum. ihtiyacım var. Çıkmayayım zaten. Ben niye buraya girdim? Hani Migros'a gireceksin. Niye otoparka girmedin ki? Yok niye ben oradan geldim direkt? Direkt sol yapabilir Aa miyim? yok be Allah'tan burası Migros'a kopmuş zaten. He onu diyorum işte. He. O yüzden şaşırdım ya. Mesela Şimdi sen- evlilik nasıl bir şey? Çok alakasız bir konsept oldu ama ben merak ediyorum. Çünkü önceki videolarda ben evlenmeyin ya da evlenseniz bile tabii Allah Allah. evlenseniz bile dünyayı gezin. Düğün salonlarına şuna buna para Aa, harcamayın dedim. onu diyorsun. Aynen lütfen. Ya şimdi Aynen. yani yalan yok. Ben eşimle düğün bir şey yapmadım. Daha doğrusu yani durumum da yoktu açıkça söyleyeyim ama eşimden çok memnunum yani. Şimdiye kadar hiçbir lafını bir şeyini duymadım, şikayetini de duymadım. Ama kendisine yapmak istiyorum, istemiyor değilim. Acaba- İleriki zamanlarda inşallah olacak da. İnşallah. yani, Acaba bu lafları sen korkusundan mı söylüyorsun yoksa? o konulara girmesek o da Tamam. izleyecek. Evet, doğru pardon Biraz evet. Duruma düşürme hatta. Pardon evet. Bak o da orada görüyor. Sen bana evliliği tavsiye ediyor musun? Oha bizden önce geldiler he. Selamünaleyküm. Bak baktı dizlerime ağrıdı bir anda. Arabadan nasıl inecek? Bu bir bakışı bile yetti değil mi? Ses çıkarmasına artık gerek kalmıyor da. Evet hadi bakalım. Şuna bir dahakine çekmene lütfen. Yoksa çok üzücü rüyalarına girer. Çok can sıkıcı. Önceliği böyle şeyler karısıyla çocuğundan önce. Oo sabahtan da bir duygusal konuşuyor. Sen bir gör. Üf. Evet geldim. Yemeğimi yedim. Orada size galeride anlatmam gereken şeyleri burada anlatacağım. Çünkü orada daha fazla dayanamadım. Açlıktan başım ağrıdı. Kendim anlatmak isterdim ama çok fazla madde olduğu için buradan okuyup yapacağım. Kusura bakmayın. Satın alma sürecinde öncelikle noter gerekiyor. Resmi satış sözleşmesi yok. Plaka değiştirme, ruhsat işlemleri bunlar da siz burada MFK dedikleri bu trafik dairesinden yapıyorsunuz. Sigorta zorunlu işlem öncesi yaptırmanız gerekiyor. İsviçre'de araba aldığınız zaman sigorta kesinlikle şart, kesinlikle zorunlu yaptırmanız gerekiyor. Şöyle bir güzelliği var ikinci el araba alım satımında. Bütün işlemleri aynı gün içerisinde bitirebiliyorsunuz. Şimdi masraflara gelecek olursak kasko şart değil ama hafiflik dedikleri sorumluluk sigortası şart. Yıllık motorlu taşıt vergisi motor gücüne göre onu belirliyorlar. MFK varsa ekstra masraf çıkmaz. MFK'nız yoksa ekstra masraf çıkarıyorsunuz. İkinci el araç alım satımında KDV ödemesi yoktur. KDV ödemiyorsunuz hiçbir şekilde. Ekspertizle yaptırmak isterseniz 100 ila 200 frank arasında bu fiyatlar gidip geliyor, değişiyor. Kaskolar da bu ülkede ikiye ayrılıyor. Tile kasko ve full kasko olarak ikiye ayrılıyor. Tile kasko siz kaza geçirdiğiniz zaman sadece karşı taraf
tarafın ödemesini yapıyor. Sizin ödemenizi yapmıyor. Full kasko ise her iki tarafın da ödemesini yapıyor. Komple neyi var neyi yok. İkinci el araba alım satım ile ilgili benim bildiklerim bu. Bir galeri gezdik. Zaten video için yeterliydi. Bundan sonra lütfen yorumlarda belirtin. Herhangi bir merak ettiğiniz bir konu olur İsviçre ile ilgili. Ne olursa olsun ben sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, bugün size anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen bir like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İsviçre ile ilgili merak ettiğiniz ne olursa olsun ben buradayım. Lütfen bana yorumlarda belirtin veya özelden yazabilirsiniz. Instagram'ım hemen aşağıda belirteceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Oğlum araya girme, bir dur ya. Tamam. Ben hiç unuttum video doldurma. Tamam. Onları alma, sen buradan başla. Evet. Burada da bir Mercedes var. Burada da eski model bir Mercedes var. 1985 model. Araba 40 yaşında. Mercedes bu, Audi bu. Yok ya. Ben Audi'ye bak, Audi çekelim Mercedes diyor. Dur bunu çeken, daha sonra videoyu kapatayım, bir sigara içelim biz. O kadar çok Mercedes gördük ki Mercedes demekler. Kafa gitti. Burada da bir Audi var. Audi. Tamam, devetten yokmuş. Ona gülesim geliyor Audi deyince. Audi. Orada kalmayı çekerek geliyor. Evet tamam. Audi'yi konuşamadım. Audi. Konuşamadım. Was für eine Şef ya, edip duruyor. Değil auto ya. Fil auto. Evet, videoları çekerken biraz midem kıyıldı. Yemek yiyeyim dedim. Allah Allah. Şurada bir... Oğlum yapmasana la. Bir şey çekiyoruz la. Ben şey olarak başlayacağım bence. Önce diyeceğim ki ben... Kendi bir girişini yap, bir giriş bul. Tamamdır. Her zaman girebileceğin. Tamam. Tamamdır. Hepsi aynı olsun, onu bul. Tamamdır. O doğa vlogu 4 vlog... O doğa vlogu 4 vlog... Dur. Konuşamadım. Özelde ve YouTube yorum... Dur. Evet, geldim Migros'a. Yemeğimi yedim. Her şey tamam. Şimdi tekrardan... Oğlum rahat değilim ha bak. Beni rahat bıraksana ya. Sen mi diyorsun lan, ben değil. Hepsini şuradan okuyacağım çünkü... Olmaz, o böyle. Oğlum bir... Araya girme, dur. Hadi başla. Kusura bakma, vallahi bunun üstüne uzatmak, şey yapmak zorundayım. Size anlatacaklarım. Oğlum bir dur lan. Kapanış yapıyorum. ...1985 yılı bu. 85 ya. 5 ne demek? 15. Tamam, 1985, 1996. 40 yaşında, 40 yaşında araba. Tam araba 40 yaşında. Az mı 40 yaşında?